Herkese merhaba sevgili Mistik Ruh ailesi. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Bugün yine bir açılımla karşınızdayız. Bugün şu an içinde bulunduğunuz durum ile ilgili sistemin size mesajlarına bakacağız. Yani şu an içinde bulunduğunuz durum her neyse, belki işle ilgili sıkıntılarınız var, belki duygusal ve romantik ilişkilerle ilgili sıkıntılarınız var, aileyle ilgili sıkıntılarınız var. Fark etmez arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğunuz durum her neyse bununla ilgili mesajlara bakacağız. 2 tane destem var. Ben kartları oluşturduğum zaman kaybolmaması açısından. 2 tane destem var. İlk destem şöyle mavi tüy. İkinci destem ise turuncu tüy arkadaşlar. Seçiminizi yapın. Dilerseniz videoyu durdurarak da seçiminizi yapabilirsiniz. Şu an içinde bulunduğunuz durum ile ilgili, yani nasıl bir durumun içerisindesiniz? Ne tür mesajlar geliyor sizin için sistemden? Neyi bilmeniz gerekiyor? Melekleriniz size bu konuda nasıl bir mesaj veriyor? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen açılıma geçelim. Ben ilk deste olan mavi tüy ile açılıma geçiyorum. Şunu şöyle kaldıralım. Evet, mavi tüyü seçen sevgili arkadaşlarım, bakalım sizler nasıl bir durumun içerisindesiniz şu anda ve bu durum ile ilgili sistemin size mesajları nelerdir? Şu melek mesajları ve Rumi'yi en son açacağım. Şöyle kalsın. Evet, bakalım neymiş durumunuz. Hatta şunları da şöyle altını açmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün çok sayıda kart seçmiyorum. Kart kalabalığı olsun istemiyorum. Az sayıda kartla bazen daha fazla mesaj alabiliyoruz. O nedenle bugün böyle geldi içimden. Evet, şöyle bir kartlara bakalım neymiş durumunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın ben ağırlıklı olarak, bakın herkes için geçerli değil tabii ki, ihtimalleri ayıracağız burada. Fakat ilk gözüme çarpan şey burada ağırlıklı olarak iş yerindeki problemleriniz gibi görünüyor. Eğer size uymuyorsa diğer desteği de dinleyebilirsiniz. Ancak burada farklı ihtimaller de sayacağım. Önce işle ilgili kısımla başlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar iş yerinde kendi işinizi yapıyor olabilirsiniz ya da bir yerde çalışıyor olabilirsiniz ya da her ne olursa olsun yaptığınız işinizle ilgili ya da size para kazandıran o durum her neyse onunla ilgili burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Fakat bu sıkıntının dışarıdan kaynaklı gibi görünse de, yani başka insanlardan kaynaklı gibi görünse de bu sıkıntının ben aslında derinlerde ego ile ilgili olduğunu görebiliyorum. Yani bu sizin egonuz ya da karşı tarafın egosu da olabilir. Ancak burada daha çok bilinçaltı okuması yaptığımız için sanki biraz sizin egonuzla da alakalı olabilir diye düşünüyorum. Burada bir takım insanların yaptığınız işe taş koymaya çalışması, arkanızdan konuşması ya da siz çok başarılısınızdır, başarılarınız konuşuluyordur. Zaten bir laf var, çok severim. Eğer herkes seni konuşmaya başladıysa başarıyorsun demektir. Yani siz bir takım şeyleri başarmış olabilirsiniz. Bir takım hedeflerinize ulaşmış ya da ulaşıyor olabilirsiniz şu an. Bu durumda etrafınızdaki insanlar tarafından bir ego savaşı, bir kıskançlık, bakın bu patronunuz bile olabilir. Yani burada sizin bir şeyleri başardığınızı hissediyorum ben. Hani küçük de olsa bir başarı kazanmışsınız burada ki göz önüne çıkmışsınız ve burada bir takım dedikodular dönmeye başlamış.
Yani bir adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsunuz. Size başkaları tarafından kurban edildiğinizi düşünüyorsunuz. Eğer bunu işle ilgili bakıyorsak. Bu arada karanlık mı oldu biraz? Sanki şunu açalım değil mi? Evet, daha iyi oldu böyle. Size bir adaletsizlik yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mum da böyle siyah siyah dumanlar attırmaya başladı. Evet, bir takım sıkıntılar var burada gerçekten. Mesleki açıdan konuşuyorsak eğer adaletsizliğe uğradığınızda, bir takım stratejilere maruz kaldığınızda, tartışmalara girdiğinizde, bu nedenle yükselen tansiyon nedeniyle bazı tartışmalara girdiğinizi ve bazı saygı sınırlarının aşılmış olabileceğini görüyorum burada. Ve bu durum size belki işinizi bırakma ya da farklı bir mesleğe yönelme ya da mesleğinizin içerisinde farklı bir departmana yönelme. Artık her neyse arkadaşlar bu. Sanki bulunduğunuz yerden biraz soğumuşsunuz da böyle bir gitme isteği içerisindeymişsiniz gibi de olabilir. Fakat bakın arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Evet, sorun dışarıdan kaynaklı gibi görünüyor olsa da içten içe yani kendi egonuzla ilgili ya da bir şeyleri yanlış anlamak, yanlış değerlendirmekle ilgili bir takım sıkıntılar da yaşıyor olabilirsiniz burada. Biraz bazı konularda esnek olmanız gerekiyor. Yani bakış açınızı biraz esnetmeye çalışmanız gerekiyor. Burada bugün kartların size mesajı bu. Eğer yeni mesleki anlamda konuşuyorsak. Mesela arkanızdan belki de konuşulmuyordur. Belki de kötü niyetli bir durum yoktur. Siz böyle düşünüyorsunuzdur ya da size bunu düşündüren şeyler yaşamışsınızdır. Olayları biraz o egonuzdan dolayı yanlış değerlendiriyor olabilirsiniz. Bu nedenle de başınızı ağrıtıyor olabilirsiniz. Yani kurban edildim derken kendinizi kurban psikolojisine sokuyor olabilirsiniz. Ve burada gerçekten bir eğer yanlış gördüyseniz bir takım oyunlar, arkadan iş çevirmeler, bu tarz şeyler gördüyseniz arkadaşlar, bunu da biraz büyütüyor olabilirsiniz. Yani tamam oluyordur ama siz belki olduğundan çok çok daha fazla büyütüyorsunuzdur. Kendinizi kurban gibi hissetmek belki içten içe bilinçaltı düzeyinde sizi rahatlatıyor olabilir. Biraz daha bu olaylara esnek bakmak gerekiyor arkadaşlar. Diğer taraftan eğer burada bir ilişki için konuşuyorsak, burada da ilişkinizi bozmaya çalışan bir takım insanların araya girdiğini, arkanızdan bir takım işler çevrildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle düşünüyor olabilirsiniz diyorum. Burada sizin gerçekten kendi yanılsamanız da olabilir bu. Bakın, yanılsamalardan bahsediyor bu kart. Yani acaba işte partnerinizin ya da eşinizin ya da ayrı olduğunuz kişinin işte ailesi, çevresi acaba benim hakkımda onu dolduruyor mu? Ya da kötü sözler mi söyleniyor? Acaba onlar mı ayırdılar bizi? Ya da çok güvendiğiniz yakın arkadaşlarınızın böyle bir şey yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Güvenmiyor olabilirsiniz. Burada bir güven problemi var. Özellikle gündemde şu an. Ve bu konu sizin çok başınızı ağrıtıyor arkadaşlar. Bunu çok fazla takıyorsunuz kafaya. Biraz esnemeniz gerekiyor burada. Yani konunuz her ne olursa olsun, bu bir aile problemi de olabilir, arkadaşlarınızla yaşadığınız bir sıkıntı da olabilir. Her neyse, dediğim gibi genel olarak bakarsak burada yaşadığınız bu problemle ilgili, yani insanlara güvensizlik, arkanızdan işler çevrildiğini düşünmek gibi konuların biraz sizin egonuzla ilgili olduğunu, tamam olabilir, böyle bir şey yaşanıyor olabilir, fakat biraz büyütüyor olabilirsiniz. Farklı bir pencereden bakmanız gerekiyor. Farklı bir açıdan bakmanız gerekiyor burada arkadaşlar. Bakın, melekleriniz diyor ki konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak ruhsal yolunun ve amacının bir parçası. Öğretmeye ve öğrenmeye açık ol. Ve burada da diyor ki ben polo sopasıyım ve sen de topsun. Şimdi burada işbirlikleri gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir işbirliği bu? Meleklerinizin mesajına göre şöyle bir şey anladım. Burada hem gerçek anlamda kendinizle ilgili çalışmalar yapmanız gerekiyor olabilir. İşte bir takım enerji çalışmaları, dengeye gelme. Çünkü ben anladığım kadarıyla buradaki kişi, yani beni dinleyen arkadaşım, böyle bir denge merkezinden uzaklaşmış. Tekrar o merkeze yakınlaşmalı ve bir enerjisini toplamalı gibi görünüyor. Benim naçizane tavsiyem enerji çalışmaları, çakra düzenleme çalışmaları, dengeye gelme çalışmaları ile ilgili bir takım şeyler yapılabilir burada. Çünkü esneklik kazanmanız gerekiyor. Biraz daha olumlu ve pozitif bir bakış açısıyla bakabilmek için. Melekler burada diyor ki isterseniz kendinizle ilgili çalışabilirsiniz ya da. İkinci anladığım mesaj, biraz böyle şeyler düşünüp kendi kafanızda kurup başınızı ağrıtmak yerine karşıdaki insanlarla daha sağlıklı bir iletişim kurarak
bu sorunları çözebilirsiniz. İşte ben açık iletişim konusunu alıyorum burada. Yani açık iletişim kurun insanlarla. Rahatsız olduğunuz konuları açıkça söyleyin ya da şüphelendiğiniz konuları uygun bir dille de söyleyebilirsiniz. Bakın bu sizi rahatlatacak. Çünkü olayların belki de düşündüğünüz gibi olmadığını anlayacaksınız. Konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak derken bunu da kastediyor bence melekler. Yani konuşun. Konuyu kafanızda evirip çevirip büyütmek yerine konuşun ve buradaki Rumi mesajı da esneklik kazanarak daha farklı bir bakış açısıyla hayatınıza yeni bir sayfa açmakla ilgili de olabilir. Çünkü değnek ası açısından baktığınız zaman böyle. Diğer yandan uyumdan da bahsediyor burada. Yani sorun yaşadığınız kişiyle bir ortak paydada buluşabilir, bir uyum yakalayabilirsiniz aslında. Böyle bir fırsatınız var. Fakat bu açık iletişimden geçiyor arkadaşlar. Yani durup kendinizi boşuna kurup da başınızı ağrıtmak yerine buraya harcayacağınız enerjinizi toparlayıp eğer kendi hayatınızla, hedeflerinizle ya da işlerinizle ilgili ya da mutluluğunuzla ilgili şeylere harcarsanız sizin için çok daha mantıklı olabilir. Evet, burada benim anladığım bu. Bu arada bazı arkadaşlarımızın hani dedik ya az önce enerji çalışmaları yapmanız size çok iyi gelecektir. Bazı arkadaşlarımızda spora başlama gibi bir düşüncesi olabilir ama bunu hep erteliyordur. İşte şimdi tam zamanı. Özellikle pilates gibi, yoga gibi böyle vücudu esneten ve ruhu dinlendiren yani biraz da böyle spiritüel özellikleri de olan sporlara başlamak isteyen arkadaşlarım için çok uygun bir vakit gibi görünüyor. Biraz daha doğada vakit geçirmek olabilir. Yani çok ağır bir spora gerek yok arkadaşlar. Böyle insan bir iki hareket bile yapsa gün içerisinde düzenli olarak yaptığı zaman, az ama düzenli olarak yaptığı zaman gerçekten ruhsal olarak da fiziksel olarak da çok faydasını görebilir. Bu size çok iyi gelebilir ve size aynı zamanda fiziksel esneklik kazandırabildiği gibi ruhsal esneklik de kazandırabilir. Başkaları tarafından kurban edildiğiniz düşüncesinden uzaklaşıp esneyip biraz daha açık iletişim kurarak olayların gidişatını ve seyrini değiştirebilirsiniz. Siz kalben çok hissediyorsunuz bunu. Yani az önce bahsettiğim bu arkanızdan iş çevrilme, dedikodu yapılma ya da farklı oyunlar dönme ihtimalini kalbinizden çok hissediyorsunuz. Evet, kalpten hisseden her şey doğrudur ama doğruluk payı bile olsa olaylara bakış açısıyla gidişat değiştirilebilir arkadaşlar. Çünkü biz bir şeye nasıl bakarsak o bize ayna gibi o şeyi yansıtır. İyi bakarsak iyi olur. Olumsuz enerjilerle yaklaşırsak olumsuz enerjiler yansır. Yani bir yüzeyi gibi düşünün. Baktığınız şey size yansıyor gibi düşünün. Evet. Başka ne söyleyebiliriz? Evet, bakın. Sizin bu esnekliği kazanarak özgürleşmeniz lazım. Aslında yol açık. Kafesin kapısı açıktır burada. Bakın içinde bir kuş var. Kafesin içinde bir kuş var. Kapı açık. Fakat siz o kafesten çıkmak istemiyor gibisiniz. Çünkü burada belki alışılagelmiş bir durum. Kurban psikolojisi sizin konfor alanınız olabilir. Buradan çıkmak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü buradan çıkmak biraz sorumluluk gerektirir ve bu sorumluluğu almaya hazır olmayabilirsiniz. Şu an bilinçaltı düzeyde konuşuyorum. Kendinizi lütfen bir dinleyin. Bu konuda derin çalışmalar yapın, derin düşünün. Bu kafesin içinden çıkmak istemiyor olabilirsiniz. Bunu size egonuz yaptırıyor olabilir. Bakın kapı açık. Esneklik kazanarak özgürleşebilirsiniz bu konulardan. Ve bu konudan özgürleştiğiniz zaman aslında sizi çok daha farklı yeni başlangıçlar ve filizlenmeler bekliyor. Yani önünüz açık, yolunuz açık, yeni başlangıç için her şey açık, zemin futbola müsait fakat siz o kafesten çıkmak istemiyor gibisiniz. Yani burada düşünüp başınızı ağrıtmak daha çok sanki size kolay geliyor. Çünkü dediğim gibi sorumluluk, bu kafesten çıkmak sorumluluk gerektirir. Bu yeni başlangıcı yapmak sorumluluk gerektirir. O sorumluluğu alacak gücü kendinizde bulamıyor ya da almak istemiyor olabilirsiniz. Lütfen bu konularda kendinizi dinleyip bir bakın bakalım durum nedir? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İlk deste için yorumlarım bu kadardı. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Ben hemen ikinci desteye geçiyorum. Hoşçakalın. Evet, geldik ikinci destemize. İkinci destemize bakalım arkadaşlar. Ne tür mesajlar alacağız? Turuncu tüy seçen arkadaşlarım için hemen açılıma geçiyorum.
Evet, burada da kurban psikolojisi çıktı. Sanırım kolektifte ortak bir enerji var. Diğer destede de çıkmıştı bu. Evet. Hemen şunu söyleyeyim. Kartları açar açmaz ilk aldığım enerji, yoğun enerji. Bu desteği seçen arkadaşlarımın dönüşüm döneminde olduğunu, ciddi bir dönüşüm döneminde olduğunu söyleyebilirim. Bir geçiş dönemindesiniz. Bir koridorda gibi düşünün kendinizi. Yani bu eski hayatınız, bu yeni hayatınız ve o aradaki o koridordasınız şu anda arkadaşlar bence. Ve ama hala kurban psikolojisindesiniz. Şimdi bakalım. Ve bu desteği seçen arkadaşlarım yoğun bir sabır enerjisi içerisinde. Koşulsuz sevgi. Sanki bir şey koşulsuz sevmişsiniz, bir anne gibi karşılık beklemeden koşulsuzca seviyorsunuz ve sabrediyorsunuz. O enerjiyi besliyorsunuz. Bakın bu her şey olabilir. Detaylandıracağız birazdan ama genel hatlarıyla konuşuyorum. Sanki birini böyle siz kaldırmışsınız ayağa. Bir anne gibi, bir annenin çocuğunu büyüttüğü gibi, beslediği gibi besleyip ayağa kaldırmışsınız sanki. Koşulsuz sevgi ve bu yaptığınız şeyin karşılığını bekliyor gibisiniz şu an sabırla. Yani ben bu kadar emek verdim, belli bir yere kadar işi getirdim, ayağa kaldırdım ben bu kişiyi ya da bu durumu her neyse. Bunun karşılığını bekliyorum diye böyle sabırla, sessizce beklediğiniz bir dönem arkadaşlar. Fakat burada bunu yaptığınız kişi her kimse ya da bu iş her neyse bu işe çok fazla yani işe ya da kişiye çok fazla yoğunlaştığınız ve bunalttığınızı görüyorum. Yani belki de hiç iletişimsizsiniz, konuşmuyorsunuz, evet rahat bırakmış gibisiniz ama enerjisel olarak bu şeyi, bu durumu ya da bu kişiyi bunaltmışsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bir artık bunaltma söz konusu karşındaki kişiyi ya da durumu. Yani sanki karşınızdaki kişiye bu yaptıklarınızın karşılığını vermediği için bir suçluluk duygusu hissettiriyor gibisiniz. Sanki manipüle ediyor gibisiniz. Enerjisel anlamda da olabilir bu dediğim gibi. Bu konuda biraz karşı tarafı bunaltmış olabilirsiniz. Şöyle söyleyelim. Şimdi bakın burada kurban zihniyeti. Bu tamamen sizin kendi düşüncenizde gelişen bir durum. Aslında özgürsünüz. Aslında bir yere bağlı değilsiniz. Aslında bu durumlardan kurtulabilirsiniz. Bu durumun size yarattığı bu psikolojiden kurtulabilirsiniz. Fakat diğer destede söylediğim gibi sanki bu durum sizin konfor alanınız. Siz buraya alışmışsınız. Bu durumdan kurtulmak istemiyor gibisiniz. Yani bir alışkanlık var gibi sanki. Halbuki içinizde çok güzel bir potansiyel var. Bakın. Siz daha enerjik, daha karizmatik, daha çekici, daha böyle bir şeyleri başarabilmek kapasitesi yüksek insanlarsınız. Fakat siz bu potansiyelin farkında değilsiniz arkadaşlar. Kendinizi şuraya hapsetmişsiniz. Bu durum her neyse bütün ilginizi, alakanızı buraya yoğunlaştırmışsınız. Ve burayı sıkıştırıyorsunuz buranın enerjisini. Aslında şurayı bir rahat bıraksanız, biraz kendinize dönseniz, kendinizle ilgili o çekici yanınızı, o karizmatik yanınızı açığa çıkarsanız, tutkularınızın peşinden gidip sevdiğiniz şeyleri yapmaya biraz çalışsanız aslında bu durum da kendi kendine yoluna girecek. Yani rahat ve serbest enerjilerde ve siz de aynı zamanda kendi hayatınız için ve kendiniz için güzel bir şey yapmış olacaksınız. Fakat bunu dediğim gibi yapamıyorsunuz. Kurban psikolojisi var burada. Bu her şeyle ilgili olabilir arkadaşlar. İş, dostluklar, ilişkiler, aile yaşantısı. Bakın daha keyifli zamanlar geçirmeye ihtiyacınız var. Biraz arkadaşlarınızla buluşmaya, belki bir şeyler paylaşmaya, belki ruhsal olarak bağlantı kurmaya meleklerinizle ya da işte ilahi sistemle bağlantı kurmaya da ihtiyacınız olabilir biraz bununla ilgili. Buna her zaman ihtiyacımız vardır gerçi ama burada ben daha çok arkadaşlarla biraz daha vakit geçirilmenin iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Bakın burada bir dönüşüm, az önce dedim ya size, bir koridordasınız, bir geçiş koridorundasınız ya da bir tünel gibi düşünün bunu. İki yerin arasındaki geçişi gibi düşünün. Şu an tam bu aşamadasınız ve bu aşamada aslında çok da bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bir eylem, bir işte atak, bunun gibi bir şeye gerek yok şu en azından kısa bir süre. Biraz bu geçiş dönemini
eğlenerek, kendinize vakit ayırarak, daha neşeli olarak, dans ederek mesela geçirirseniz eğer, biraz da tutkularınızla ilgili şeylerle ilgilenirseniz arkadaşlar, kendinizi keşfedeceksiniz. Siz kendinizdeki bir yönü de keşfedeceksiniz aynı zamanda, şu anda henüz farkında olmadığınız ama içinizde bir potansiyel olarak uyuyan yönünüzü de keşfedeceksiniz. Daha güzel zaman geçireceksiniz. Burayı biraz salacaksınız ve bu saldığınız şey zaten enerjisel olarak, çünkü bu olacak, yani istediğiniz şekilde olacak. Çünkü burada bir emek var gördüğüm kadarıyla ve bu emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ama siz o kadar sıkıştırıyorsunuz kendinizi ve zora sokuyorsunuz ki, yani bunu kendi kendinize yapıyor gibisiniz. Bakın, içinizdeki ilhamla, belki de bazılarınızın ilhamla ilgili yetenekleri vardır. Sanatla uğraşmak, mesela örnek veriyorum, bir müzik aleti çalmak ya da onu çok iyi yapmak, yani sadece yapmak değil, çok da iyi yapmakla ilgili bir potansiyeliniz var belki de. Siz bir konuda bir şeyi çok iyi yapabilirsiniz fakat buraya yönelmiyorsunuz. Bunu henüz göremiyorsunuz. Bunu da nasıl göreceksiniz? İşte keyifli vakitler geçirerek, biraz rahatlayarak göreceksiniz. Şu psikolojiden çıkarak arkadaşlar. Bu arada dışarıdan çok iyi görünüyor olabilirsiniz ya da öyle göstermeye çalışıyor olabilirsiniz fakat içinizde bu az önce bahsettiğim psikoloji söz konusu. Biraz daha ışıldamaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Evet, ışıldamaya ihtiyacınız var ya. Sanki ateşiniz sönmüş, ışığınız sönmüş sanki. Buraya o kadar bağlanmışsınız ki bu duruma. Bakın, burada emek verdiğiniz şeyi şöyle düşünüyor olabilirsiniz siz. Ya acaba ben buna boşuna mı emek verdim? Boşuna mı bu kadar şey yaptım? Bunun bir karşılığı olmalı. Bunun için bekliyorum zaten sabırla diyorsunuz. Evet, haklısınız. Ancak bakın, burada diyor ki bu kart meleklerinizin kartıdır bu. Boşuna emek vermedin. Bunun karşılığını bir şekilde alacaksın. Bakın, bir şekilde. Öyle ya da böyle, belki istediğiniz gibi olmayacak. Ancak karşılığını alacaksınız. Yani nasıl örnek vereyim? Mesela buraya çok emek vermişsinizdir. Buradaki kişiyi bekliyorsunuzdur. İşte sizin istediğiniz gibi olması için ya da ilişkiniz sizin istediğiniz şekilde olması için ya da işe emek vermişsinizdir. İş yerindeki pozisyonunuzun istediğiniz gibi olması için ya da aile üyelerinize kendinizi kurban etmişsinizdir. Yani kurban psikolojisine girmişsinizdir. Çok fedakarlık yapmışsınızdır. Her neyse konu arkadaşlar, istediğiniz gibi, şekil olarak istediğiniz gibi olmayabilir. Ancak bunun ödülü çok daha güzel bir şekilde gelecek. Bazılarımızın ve büyük bir çoğunluğumuzun evet istediği şekli alabilir, beklediği şey. Ancak almayanlar için de, herkes için geçerli bu söyleyeceğim şey. Buradan kesinlikle bir sonuç alacaksınız. Ancak şurayı rahatlatmanız lazım. Az önce bahsettiğim gibi. Çünkü burada boşa bir çaba yok. Yani boşa verilmiş bir çaba yok gibi görünüyor arkadaşlar. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Evet. Şöyle düşünün. Belli bir yere kadar gelmişsiniz. Evet, kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ancak o bahsettiğim tünelin, şu an içinde bulunduğunuz tünelin sonunda sanki bir cennet vaat ediliyor size gibi düşünün. Bu karttan da bunu anlıyorum. Şu an tam o aşamadasınız. Tünelin ucunda zaten ışık görünmüştür bazılarınız için. Bir kısmınız için de görünmek üzeredir. Biraz daha sabır arkadaşlar. Biraz daha sabır. Toparlayacak olursak. Biraz daha sabır. Kurban psikolojisinden çıkmak. Biraz daha eğlenmek, rahatlamak. Arkadaşlarla, dostlarla keyifli vakitler geçirmek ya da yalnız başınıza. Ve içinizdeki bir potansiyeli keşfetmek. Belki de bu yolculuk sizin istediğiniz gibi sonuçlanmayacak. Ancak sizi öyle bir yere götürecek ki siz bile inanamayacaksınız arkadaşlar. Güzel enerjileri aldım, kabul ettim. Bu açılımı dinleyen arkadaşlarım için tüm güzel enerjileri aktive ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve tabii ki aşkla kalın. Like and subscribe.